Evet arkadaşlar, şimdi asıl gramere gireceğim. Daha önce verdiğim şu fiiller, sein fiili, heißen fiili, kosten fiili, bunlar kesinlikle özne isteyen ve yalın haldeki fiillerdir. Tamam? Yalın haldeki fiillerdir. Yani buradaki bu fiiller kendinden sonrasına asla katra karışmaz. Mesela ich heiße dediğiniz zaman daha önce gördük. Ich heiße Ahmet veya ich heiße Ayşe dediğim zaman. Bakın hiçbir şekilde nominatif aldığı için kendinden sonrasını asla değiştirmez. Mesela ist krank ya da er ist ein Mann veya ein moderner moderner man dediğim zaman bakın bu der artikeli olduğu için burası böyle ama şuradaki ayna hiçbir zaman etki etmez. Şimdi ben size akuzatife başlayacağım ama akuzatiften önce de bir de isimlerin çoğullarını göstereceğim. Akuzatif dediğimiz şey iyi halidir. Yani gramere gireceğim şimdi. Şimdi gramere gireceğim. Gramere girdiğim zaman akuzatif alan yani nesneleri iyi halini göstereceğim. İşte bu fiiller iyi halini almıyor. Kesinlikle bu üç fiili daha önce gösterdim ve bu fiiller Almanca'da zorluk çekilmesinin tek sebebi fiillerin nasıl kullanıldığını bilmek lazım. Bu nominatif fiilleri şimdiye kadar verdim. Yani bu fiiller kendinden sonrasına asla karışmazlar. Şimdi akuzatife girince göreceksiniz. Ama akuzatiften bir adım öncesi olan şu şeyleri, şu fiilleri göstereceğim. Şu isimleri göstereceğim. İsim ne biliyor musun? İsimleri göstereceğim. Burada şimdi mesela İngilizce'de siz bir tane s ekleyip s ekliyorsunuz, çoğulunu görüyorsunuz. Ama Almanca'da nomenların birçok çoğul şekli var. Ha nasıl, ne zaman böyle oluyor, nasıl şöyle oluyor, onu ben size söyleyemeyeceğim. Ama ben birkaç tane fiil özne vereceğim. İsim vereceğim. Şimdi Norman Singular'da biliyorsunuz der, die, das artikeli, pluralde kesinlikle artikeller, 3 artikel var ya, der artikel, die artikeli, das artikeli, pluralde die olur. Burada bir kere anlaşalım. Bütün der, die, das pluralde die olur. Bunun başka bir tartışması yok. Mesela der Kugelschreiber'dir. Kugelschreiber nedir? Tükenmez kalem. Çoğulunda lerler eki dediğimiz, Türkçe'de kullandığımız die Kugelschreiber. Şimdi benim burada asıl göstermek istediğim şey çoğullarda isimlerin nasıl değiştiği, hangi ekleri aldığı. Bakın bu bölümde hiçbir ek kalmıyor. Hiçbir ek kalmıyor. Mesela das Zimmer. Çoğulunda tek oda ama çoğulunda die Zimmer. Odalar. Birkaç tane örnek vereceğim. Der Schlüssel anahtardır. Bakın çoğulda da die Schlüssel. Hiçbiri kalmıyor. Gramere girmeden önce şu isimlerin çoğul eklerini bir göstereyim. Bakın ikinci bölüme giriyoruz. İkinci bölümde tabii ki artikeller die olduğu için, çoğulda die aldığı için eni alıyoruz. Bakın nasıl? Der Staat, devlet demek. Bakın çoğulda zaten die'de die olur artikeli. Staaten en alıyor burada. Bakın birkaç tane. Der, Herr. Die çoğulda. Bay, baylar. Herren. Görüyor musunuz? Bunları ben şurada şunu alır, bundan şundan biter. Kendilerinin içinde de öyle bir kurallar yok. Gördüğünüz zaman, okuduğunuz zaman çoğul olduğunu anlayın. Bir kere der erkektir, artikeli değerdir. Ama die Herren gördüğünüz zaman bunun çoğulunu anlamanız lazım. Die Tür, evet, die Türen. Bakın sonunda en alıyor. Die Übung, alıştırma. Bunun artikeli de die, çoğulda da die alıyor. Die Übungen. Demek ki bu bölümdeki isimler sonlarına ne alıyor? Pembeyle şey yapayım şu aldıkları ekleri. Bakın böyle. Değil mi? Siyahla mı yazayım? Siyahla bazen görünmüyor da
Benim öğrencim hemen. Evet. Şimdi bakın, şimdi başka bir bölüme geçiyorum. Başka bir bölüme geçiyorum. Bu bölümde de D plus N sadece alıyor. Bu bölümdeki isimler. Mesela der Name. Bakın, der Name. Soyadı, adı insanın. Bakın burada artikel die olacak. Die Namen. En geliyor buradaki, bu gruptaki isimlere. Die Tafel. Evet. Çoğulda die Tafeln. Tafeln. Bakın devam ediyorum. Der Junge, der Junge tek bir genç. Die Jungen gençler. Evet. Die Frage soru. Die Fragen sorular. Die Nase burun. Gerçi burun tek ama küçük bunlar deyince Nazen de alalım. Değil mi? Evet. Şimdi der Dene bir de ülkeler adına verelim. Danimarkalı erkek, die Dänen Danimarkalı erkekler. Der Hineze Hineze Çinli erkek. Bakın burada çok dikkatinizi çekerim. S harfi hiç okunmuyor. Hineze diye okuyorum. Çünkü jandarma hiç okunmaz. Jandarma diyorum ya S harfine. S harfi hiç okunmaz. Hineze. Şineze diye okuyorlar. Hayır. Hinezedir. Evet. Di hinezen. Gördünüz mü? Bu bölümdeki isimler sonunda en alıyor. Çoğullarında. Plurali veriyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Di plus Bu bölümdeki isimlerde ne alıyor? Ne alıyorlar? Alıyorlar. Das Rind, die Rinder. Bakın Rind'i aynen yazıyorum. Artikelde anlaştık değil mi? Çoğulda hepsi die, Das Kind, çocuk, tek çocuk. Die Kinder, çocuklar. Sonuçta Das Ei, yumurta. Die Eier, yumurtalar. Evet. Das Bild, resim. Die Bilder, resimler. Bakın görüyor musunuz? Sonu İşte bu. Gelelim öbür bölüme. Bundan hangi birini bir kural veya bir şey söyleyebiliriz ki? Sadece çoğullara bakıp kullanacağız. Şimdi burada bakın bir de umlaut alıyor. Almanca'da umlaut nedir? Umlaut nokta demek. Evet. Evet. Bakın ne yapacağım? Das Wort. Kelime. Die Wort'a ekliyorum. İlk gördüğüm sessiz harfe noktalıyorum. Görüyor musun? Evet. Das Buch. Kitap. Evet. Artikelimiz gene die olacak. Çoğulunda Bücher. Evet. Das Haus. Das Haus. Evet, artikelimiz die olacak her zamanki gibi. House'u yazıyorum. indiriyorum. İlk sesli harfe nokta. Das Land. Evet. Die Länder. Evet, ekledim. İlk gördüğüm sesli harfi noktaladım. Evet, devam ediyorum. Grup bunlar. Bakın şunu da şöyle yuvarlak içerisine alayım da görün. Peki bu bölümdeki isimlerde ne var? Yine her zaman olduğu gibi die artikelimiz var ve bakın. Evet. Der Bleistift. Kalem. Kalemler ne demekmiş demek ki? Die Bleistift. Ekledim. Das Haar. Normalde das Haar kıldır. Die Haare saçlar. Evet. Der Tisch masa. Die Tische. Bu akuzatife geçmeden önce bir bunları göstereyim. Evet. Der Freund arkadaş, erkek arkadaş.
Erkek arkadaşın çoğul die Freunde'dir. Şimdi biraz sonra ilerleyen yerlerde ne olacak, bir de kız arkadaşın çoğulunu göstereceğim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet. Şimdi gene bir nokta burada. Die plus e ve gene nokta umlaut. Bakın. Der Stuhl sandalye, die Stuhl ekledim. İlk gördüğüm sesli harfi noktaladım. Der Turm, bakın die Turme olmaz, türme olacak tabii ki. Ü nokta. Devam ediyorum. Die Stadt, ki bunlar çok kullanılan kelimeler. Die Stadt de değil, die Stadt de olacak. Bakın Stadt'te önce bir e'yi ekleyelim. İlk gördüğüm sesli harfe nokta koydum. Die Wand, duvar. Evet. Die Wand de değil, Wand. Evet, e'yi koyuyorum. İlk gördüğüm sesli harfi noktalıyorum. Devam ediyorum başka bir gruba. Evet. Die, yine bunu bir yarıya bölüyorum. Die plus sadece nokta var, bakar mısınız? Bak. Der Mantel, şuraya singular diyelim. Plural diyelim. Şurası plural. Her zaman pluralde artikel değildir. Der Mantel, bakın hiçbir kalmıyor burada. İlk gördüğüm sesli harfi noktalıyorum. Der Bruder, mesela benim 2 tane erkek kardeşim var desem, die Brüder, ilk gördüğüm sesli harfi noktalıyorum. Der Vogel, kuş, die Vögel. Evet. Şimdi evet. Die Mutter, annem. 2 tane annem var dediğiniz zaman ich habe die Mütter. 2 tane babam var dersek, babanın çoğulu da der Vater, die Väter. Die Tochter, 2 tane kızım var dese ich habe 2 Töchter. Die artikel, die noktalanıyor, bakar mısınız? Ama sessiz harf noktalanmaz, sesli harf noktalanıyor. Burada gördüğünüz gibi. Die Töchter, der Laden, der, bir tane daha yazayım son. Der Laden, die Läden, dükkanlar. Evet, burayı da kapatalım. Gelelim buraya. Bakın die plus s alıyor burada da, çoğulda. Das Radio, die Radios, radyolar. Evet, das Mofa, die Mofas. Evet, das Sofa, kanepe biliyorsunuz. Kanepeler, die Sofas. Das Auto, die Autos. Bir de bonbonu yazalım. Die bonbon şekerini. Bonbon, die, das bonbon olacak, pardon. Evet, die bonbons. Gördünüz mü? Şimdi gelelim son bölümde vereceğim. Çoğul olan kızların, bayanların çoğulunda nem geliyor. Die Lehrerin, bayan öğretmen, tek, ama çoğulunda die Lehrerinnen. Die Chinesin, die Chinesin, die Chinesinnen, die Spanieren, die Spanierinnen. En geliyor, görüyor musunuz? Evet. Die Polinnen.
Evet. Die Schülerin, kız öğrenci. Die Schülerinnen. Evet. Die Freundin, kız arkadaş. Freundin. Die Freundinnen. Dinnen. Evet. Die Lehrerini yazdık. Evet, die Ersin, die Ersin'den uzar gider bu. Gördünüz mü? Pluralde nasıl hepsinin artikeli die ortak ama bazı kelimeler noktalanıyor, bazıları es alıyor, bazıları nen alıyor. Çünkü bir sürü cümleler kuracağız akuzatife girişte. İsimlerin çoğul halinde bir görün istedim. Şimdi gelelim asıl konumuza. Şöyle aslında biraz da şurayı bir şöyle bir tutayım da belki hani şu incelenir şunlara. Görüyor musunuz? Buradan bakın. Hı, Yakınlaştı. hı. Şuradan bakın. İsimlerin çoğulları bu işte cins isimleri. Tamam mı? Şöyle bir dursun. Daha fazlasını görmeleri açısından. Şimdi ben bir defteri bir böyle tutsam acaba nasıl olacak? Şöyle ayarlayalım onu. Heh. Evet. Gelelim Almanca'da böyle birçok kişiler bu akuzatif olayı, akuzatifi, datifi bilmiyorlar. Bir çok önemli bir konudur bu. Hı hı. Çok önemlidir bu konu. Şöyle çekeyim istersen biraz. Konu bu akuzatif konusu çok ağır bir konu. Şimdi ben bunun için bir akuzatif şema geliştirdim yani. Akuzatif iyi hali. Yani bu şema da bana ait. Evet, evet. Azıcık bir övünme oluyor ama yok, övünme kötü bir şey yok. Yıllarca öğrettiğimiz için bir yerlerden alıyoruz. Evet, şimdi nominatif, der, die ve das artikeli. Yani nominatifte hiçbir ek yoktur efendim. Nominatif aslında özne demektir. Peki akuzatife geçtiğimiz zaman, ismin i haline geçtiğimiz zaman bu i bazen u da oluyor ona göre. Peki der akuzatifte dem, die yine die, das olacak. Pluralde ne olacak? 3 tane artikelimiz die olduğu için pluralde de die. Tamam. Evet, renkli kalem kullanacağım şimdi. Farklı kalemler kullanmak istiyorum. Varan bir artikel değişim. Biraz sonra vereceğim fiilleri. Bu fiiller kendinden sonrasını akuzatife çeviriyor. Benim anlatmak istediğim kısacası bu. Sadece D artikeli deyin oluyor. Ama bizim sadece 3 tane artikelimiz yok ki. Bir sürü artikelimiz var. Yani sadece der, die, das olsa tüken senin olmuyor. Yok. Evet, aynen, meinen, deinen, seinen, keinen. Hep bir sürü artikeller var. Değil mi? Die yine die. Evet, die, keine, meine, deine, diese. Uzayıp gider. Ein. Şurayı bir ayna yapsam. Eine. Ein, kein, mein diye gidiyor. Burası. Çoğulunda da diese, deine, meine, keine diye gidiyor. Şimdi gelelim ikinci bölüme. Bu fiilleri kullandığımızda bakın personel pronomlarda da değişiklik oluyor. Yani fiilden sonra gelen personel şahıs zamirleri de şöyle bir şahıs zamiri yazayım. Şahıs zamirleri de değişiyor. Bu fiiller demek ki kendinden sonrasını değiştiriyor. Şimdi önce bir nominatifi almamız lazım. İyi halin. Kesinlikle iyi değil. Akuzatife gitti. Hiçbir hal değil. Evet. Akuzatif zaten iyi halidir. Herkesin zorlandığı konu bu efendim. İş, ben, miş, beni. Evet, şöyle bir de çizelim. Du, sen, dich, seni. Hani herkesin bildiği ich liebe dich var ya. Er, ihn,
Sie, yine sie, es, zaten değişen D artikelinin D'ni. Der, die, das da değişmiyor ya. Wir, uns, ihr, euch, sie, onlar, değil mi? Şimdi biraz sonra yazacağım. Sie. Bir de büyük sie var. Saygı zisi. Şöyle şurayı sie yapalım. Büyük saygı zisi de sie. Dikkat ediyor musunuz? Bakın wir, uns. Başka bir kalemle yazayım. Ben, beni. Aslında ben böyle bunları pek Türkçesini yazmıyorum ama yeni öğrenenler için yazmak zorundayım. Sen, seni, o, onu, o kız olan o, onu, bakın u'ya geçti değil mi? Demek ki bir tek i değil, bir de u hali. Peki o, onu, bunlar değişmiyorlar üçü. Biz, bizi, ihr, siz, sizi, onlar, onları, siz, saygı zisi olan siz, sizi. Görüyor musunuz? Şimdi biz bu şemayı kullanarak sürekli şey yapacağız. Sürekli beraber cümle kullanacağız ve hep burayı kullanacağız. Peki üçüncü adımda frage pronomen. Şunun daha güzel yazanı dur. Şu daha güzel yazıyor sanki. Evet, frage pronomen. Pronomen. Ne demek frage pronomen? Soru zamirleri. Soru zamirleri. Evet, zaten akuzatifi, datifi çözen Almancayı çözmüş olur. Evet, şöyle yapalım bir. Evet, çizgilerde biraz şey oluyor ama. Şimdi bakın, insan için, person için ayrı soru soruyorum. Peki, insan olmayan eşya için, zahe için ayrı soru soruyorum. Peki, nominatif ve akuzatif olarak bakın. Burada başka bir kalemle yazacağım. Bir tane kırmızı alayım. Kırmızı ile yazsam olur mu ki acaba? Evet. Şöyle yapacağım. Düzgün çıkıyor mu? Evet. Veya evet. Nominatif demek hiçbir hal. Akuzatif i ve u hali. Veya wen. Ne demek bu veya wen? Veya kim? Wen kimi? Kimi görüyorsun? Değil mi? Evet. Was ne? Bu was da aynıdır. Ne ve neyi? Ne ve neyi? Bu liste bizim kılavuzumuz. Bakın bu liste bizim kılavuzumuz. Bu listeye göre gideceğiz. Yani akuzatifin, datifin ne olduğunu. Şimdi ben burada fiilleri nasıl biliyor musunuz? Yavaş yavaş şunu şöyle alıyorum. Evet, bu liste bize lazım olacak şema. Ben kaufen fiiliyle gireceğim ve burada 25, 30 belki 40 tane fiil vereceğim. Bu akuzatif olan fiillerle. Evet, akuzatif olan fiille başlıyorum. Kaufen fiili satın almak demek. Satın almak. Evet, satın almak. Önce ne yapıyorum? Hemen fiili çekiyorum. Şu fiil çekmek çok önemli. İlk önce ben bu fiilleri böyle du ile erziyesle çalışıyorum. İyice yerleşsin diye. Bakın şu kauf kökü alıp sonra şahıs eklerini bir yerleştireceğim. Es, kauf, evet, wir plural bölümünde kauf, ihr, kauf, Sie ve sie kaufen. Kauf. Şimdi bakın buraya şahıs eklerine. Ich kaufe, du kaufst, sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Şimdi bakın burada ne yapacağım? Önce bir iş duyuyla çalışıyorum. Daha sonra süpürme alıştırmalarımız var bizim. Şunları da orada kullanacağım. Ama ilk defa, ilk etapta şu işle duyuyla çalışıyorum ki iyice yerleşsin. Ich kaufe den Malkasten. Malkasten. Bakın der. Ich kaufe Füller.
Füller. Artikel der. Ich kaufe Computer. Artikelini bilmemiz gerekiyor. Ich kaufe Handy. Das Handy. Ich kaufe Schlüssel. Schlüssel. Ich kaufe Artikeli der. Ich kaufe Auto. Das Auto. Ich kaufe Regenschirm. Regenschirm. Şemsiye. Bakın artikel der. Ich kaufe Wagen. Wagen de kullanayım. Der Wagen. Bir tane daha. Ich kaufe Pullover. Der. Bakın bu fiilin özelliği nedir işte? Değerleri dene çevirmek. Bakın burada gördüğünüz gibi der. Den dediği iyi hal işte. Den Füller. Den Computer. Daha sonra aynı kaynene gireceğim. Ama ilk etapta bunu. Ein. Das'ın akuzatifi yine ein. Der Schlüssel. Den. Das Auto. Das. Den Regenschirm. Evet. Den Wagen. Derleri dene çevirdi mi? İşte demek ki bunun özelliği akuzatif alır. Evet. Deri çevirir. Bütün sülalesi Kaufe'nin akuzatif alır. Alman kuralıdır. Hitler hortlasa gelse yerinden Kaufen akuzatif alır. Başka bir şey almaz. Bunu böyle öğreneceğiz. Şimdi bunlar eşya olduğu için ne sorabiliriz? Was kaufst du? Neyi satın alıyorsun? Neyi? Ne değil, neyi satın alıyorsun? Satın alıyorsun. Gördünüz mü? Bu. İnsan satın almayacağına göre nedir? Eşyaları satın alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu gördünüz mü? Tamam. Biz buradan bir sürü alıştırma yapacağım bunun üzerine. Bir dahaki videomuzda devam edeceğiz kaufen'la. Diğer fiilleri vereceğim. Verkaufen'u vereceğim. Beringen, Bekommen. Hepsini sırayla vereceğim. Tabi burada da fiillerin şıvak ve şıtakları var. Re gelmesi, re gelmesiler var. Hepsini sırayla vereceğim. Olay bu kadar basit. Yani beraberce devam edeceğiz. Şunlar çıkmamış pek. Tekrar üzerinden gideyim. Tamam. Şimdi alıştırmasını yapacağız. Evet, şimdilik bu kadar. Bir dahaki dersimizde akuzatiflere devam ediyoruz.